Ders 1. Yasal bağlılık. Vay canına, avukat olmak çok fazla özveri ve sıkı çalışma gerektirir. Gerçekten yapıyor. Saatler uzun olabilir ve basınç yoğun olabilir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bu alandaki hedeflerinize ulaşmak için ne yapıyorsunuz? Staj ve ağ oluşturma yoluyla pratik deneyim kazanmaya odaklanıyorum. Bu harika bir strateji. Bağlantılar kurmak genellikle yeni fırsatlara kapı açabilir. Evet. Ayrıca yasal eğilimler ve önemli davalar hakkında güncel kalmayı da belirtiyorum. Bu çok önemli. Yasal manzara her zaman değişiyor ve haberdar olmak anahtardır. Kesinlikle. Özveri ve sürekli öğrenmenin uzun vadede karşılığını alacağına inanıyorum. Bağlılığınıza hayranım. Kariyerinizde harika şeyler başaracağınıza eminim. Ders 2. Mutfak keşfi. Bu yeni restoranda ne tür yemekler servis ediyorlar? Geleneksel İtalyan yemeklerinde uzmanlar ve bu konuda harika şeyler duydum. Kulağa lezzetli geliyor. İtalyan mutfağını seviyorum. Lezzet ve çeşitlilik açısından çok zengin. Kesinlikle. Makarnadan pizzaya, herkesin tadını çıkarabileceği bir şeyler var. Evet, özellikle ev yapımı makarnayı severim. Çok rahatlatıcı. Katılıyorum. Ve tiramisu ve cannoli gibi tatlılar uğruna ölülecek. Bu hafta sonu kontrol etmeyi planlayalım. Bazı otantik yemeklerin tadını çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Harika fikir. İtalya'nın lezzetlerini burada deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli bir mutfak macerası olacak. Ders 3. Duygusal değer. Bunu deneyeceğim. Peki ya duygusal öğeler? Bunları bırakmakta zorlanıyorum. Tamamen anlıyorum. Duygusal eşyalar genellikle yanlarında çok fazla anı taşır. Kesinlikle. Duygusal önemi olan şeylerden ayrılmak zor. Evet, geçmişinizin bir parçasını bırakmak gibi. Bu gerçekten zor olabilir. Bir denge bulmanın anahtarı olduğunu düşünüyorum. Belki birkaç değerli eşyayı tutmak iyi bir fikirdir. Kesinlikle. Dağınıklıkla boğulmadan anıları korumakla ilgilidir. Her şeyi fiziksel olarak tutmaya gerek kalmadan anıları takdir etmeyi öğreniyorum. Bu sağlıklı bir zihniyet. Yeni deneyimler için yer açarken geçmişe değer vermenizi sağlar. Bunu tartıştığımıza sevindim. Bu düşünceleri paylaşmak gerçekten yardımcı oluyor. Ders 4. Doğanın harikaları. Sonra yeryüzünün ayaklarımın altında sallandığını hissettim. Beklenmedik bir heyecandı. Kulağa yoğun geliyor. Yer sallanırken ne duydun? Ormanın zemini etrafımda sallanırken yerde dev vuruşlar duydum. Vay canına! Tüm bu kargaşaya neden olan bir hayvan mıydı? Evet, bölgede hareket eden bir fil sürüsü olduğu ortaya çıktı. Bu inanılmaz. Bu tür görkemli yaratıklara doğal ortamlarında tanık olmak hayranlık uyandırıcı olmalı.
Gerçekten öyleydi. Fillerin gücü ve zarafeti unutmayacağınız bir şeydir. Sadece hayal edebiliyorum. Doğada olmak ve harikalarını deneyimlemek çok özel. Katılıyorum. Bize gezegenimizin güzelliğini hatırlatan bunun gibi anlardır. Ders 5. Gezegensel tartışmalar. Bazı bilim adamları Plüton'un gerçekten bir gezegen olmadığına inanıyor. Bu ilginç bir bakış açısı. Kesinlikle bilim camiasında birçok tartışmaya yol açıyor. Evet, Plüton'un özelliklerinin geleneksel gezegenlerden çok asteroide benzediğini savunuyorlar. Ben de duydum. Güneş sistemi anlayışımızın nasıl geliştiği büyüleyici. Kesinlikle. Bir zamanlar gezegen olarak kabul edilen şey şimdi farklı sınıflandırılıyor ki bu akıllara durgunluk veriyor. Bilimin teorilerini her zaman güncellemesini ve iyileştirmesini şaşırtıcı buluyorum. Evet, bilginin statik olmadığını gösterir. Daha fazlasını öğrendikçe büyür. Gelecekte bizi başka hangi keşiflerin beklediğini merak ediyorum. Ben de evren ortaya çıkmayı bekleyen gizemlerle doludur. Ders 6. Yürüyüş parkurları. Kulağa eğlenceli geliyor. Yakınlarda iyi yürüyüş parkurları biliyor musunuz? Evet, çarpıcı manzaralar ve doğa ile bağlantı kurma şansı sunan birkaç güzel parkur var. Bunu duymak harika. Açık havada keşfetmek için yeni yerler bulmayı seviyorum. Kesinlikle. Bir patika mutlaka görülmesi gereken pitoresk bir şelaleye götürür. Vay canına. Suyun ve temiz havanın sesini zaten hayal edebiliyorum. Evet, yürüyüşten sonra piknik yapmak için de mükemmel bir yer. Kulağa ideal geliyor. Egzersizi güzel manzarayla birleştirmekten zevk alıyorum. Yürüyüşe çıkmak ve birlikte açık havadan en iyi şekilde yararlanmak için bir gün planlayalım. Bekleyemem. Yoğun hayatımızdan ferahlatıcı bir kaçış olacak. Ders 7. Yaratıcı aktiviteler. Yaratıcı bir aktiviteye katılmak gerçekten kendinizi ifade etmenin harika bir yoludur. Tamamen katılıyorum. Farklı teknikler ve materyallerle deney yapmanızı sağlar. Kesinlikle. Resim, çizim veya zanaat olsun keşfedilecek sonsuz olasılıklar var. Evet, yaratıcılığın hem bir çıkış hem de rahatlama kaynağı olarak nasıl hizmet edebileceği şaşırtıcı. Uzun bir günün ardından gevşeme ve zihnimi temizlememe yardımcı olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Ayrıca, eğlenirken yeni beceriler geliştirmenin harika bir yoludur. Başkalarının yarattıklarından her zaman ilham alıyorum. Beni yeni şeyler denemeye teşvik ediyor. Burada da aynı. İkimizin de projelerimiz üzerinde çalışabileceğimiz yaratıcı bir gün planlayalım. Kulağa mükemmel geliyor. Ne bulduğumuzu görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Gezi heyecanı. Selamlar. Seyahatimize hazır mısınız? Evet, çok heyecanlıyım. Paketlemeni yaptın mı? Sahip oldum.
Hiçbir şeyi unutmamak için listemdeki her şeyi kontrol ettiğimden emin oldum. Bu akıllıca. Hala birkaç son dakika eşyasını paketlemem gerekiyor. Ama neredeyse oradayım. Harika. Hazırlıklı olmak her zaman en iyisidir. Özellikle bir macera için. Kesinlikle. Birlikte yola çıkıp yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Evet, yeni yerler keşfetme beklentisi yolculuğu daha da heyecan verici hale getiriyor. Katılıyorum. Anılarımızı yakalamak için çok sayıda fotoğraf çektiğinizden emin olalım. Kesinlikle. Bu gezi unutulmaz olacak. Ders 9. Planların sonlandırılması. Katılıyorum. Planı tamamlayalım ve yaklaşan etkinliğimiz için her şeyi hazırlayalım. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Her şeyi önceden düzenlemek, sorunsuz bir sürecin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Bence tüm önemli detayları kapsayacak bir kontrol listesi oluşturmalıyız. Evet, bizi yolda tutacak ve çatlaklardan hiçbir şeyin kaymamasını sağlayacak. Görevleri daha verimli hale getirmek için her birimizin en iyi neyi yaptığına göre bölelim. İyi düşünce. Süslemeleri ve davetiyeleri halletmekten mutluluk duyuyorum. Mükemmel. O zaman yemek ve lojistiği ben hallederim. Harika. Birlikte çalışarak bu etkinliği gerçekten özel hale getirebiliriz. Her şeyin bir araya geldiğini görmek için heyecanlıyım. Ders 10. Ev iyileştirmeleri. Bu alanı geliştirmek için herhangi bir öneriniz var mı? Evet, bence duvarları yeniden boyamak genel atmosferde büyük bir fark yaratabilir. Katılıyorum. Taze bir boya tabakası bir odayı gerçekten aydınlatabilir ve ona yeni bir hayat verebilir. Kesinlikle. Ayrıca, yeni bir renk seçmek kişiliğinizi ve tarzınızı yansıtabilir. Bu fikri seviyorum. Sıcak ve davetkar bir ortam yaratan renkleri göz önünde bulundurmalıyız. Evet, yumuşak nötrlerin veya açık mavilerin sakinleştirici bir etki için iyi çalışabileceğini düşünüyorum. Bazı boya örnekleri toplayalım ve hangi renklerin bizimle rezonansa girdiğini görelim. Eğlenceli bir proje gibi geliyor. Bu alanı birlikte dönüştürmek için heyecanlıyım. Ben de işimiz bittiğinde yepyeni bir alan gibi hissedecek. Ders 11. Teksas maceraları. Çayırları ve çölleriyle Teksas'ın engebeli güzelliği her yıl birçok turisti cezbetmektedir. Evet, bu kadar büyük bir durumda manzaraların ne kadar çeşitli olduğu inanılmaz. Katılıyorum. Çoğunlukla kuru olan bir eyalet için Teksas'ın bazı şaşırtıcı doğa harikaları var. Kesinlikle. Çarpıcı kanyonlardan güzel nehirlere, keşfedilecek çok şey var. Ve vahşi yaşamda büyüleyici. Pek çok benzersiz tür görebilirsiniz. Evet, doğanın açık hava meraklıları için bu kadar çeşitli deneyimler sunmasını seviyorum. Bu güzel alanlardan bazılarını birlikte keşfetmek için bir gezi planlayalım. Bu harika bir fikir. Teksas'ın doğal güzelliğini ilk elden deneyimlemekten heyecan duyuyorum.
Ben de. Hatırlanması gereken bir macera olacak. Ders 12. Kültürel deneyimler. Evet, daha önce yerlilerle seyahat ettim ve sağladığı kültürel deneyimin tadını çıkarıyorum. Bu harika. Yerlilerle birlikte kalmak, yaşam tarzlarına çok benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Kesinlikle. Otellerde bulamayacağınız gelenekleri, yemekleri ve gelenekleri deneyimleyebilirsiniz. Tamamen katılıyorum. Seyahat deneyiminizi çok daha zenginleştirici ve unutulmaz hale getirir. Artı, genellikle seyahatinizin ötesinde süren insanlarla gerçek bağlantılar kurarsınız. Evet, bu etkileşimler arkadaşlıklara ve paylaşılan hikayelere yol açabilir. Bunu bir sonraki maceramız için düşünelim. İnanılmaz bir fırsat olabilir. Ben bunun yanındayım. Yerel gözlerle yeni bir kültürü keşfetmek kulağa harika geliyor. Birlikte neler keşfettiğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 13. Bahçe çiçekleri. Bazen bahçemde 30'dan fazla çiçek saydım ve görmek çok keyifli. Vay canına. Bu etkileyici. Ne tür çiçekler yetiştiriyorsunuz? Papatyalar, güller ve ayçiçekleri karışımım var. Her biri kendi cazibesini getiriyor. Kulağa güzel geliyor. Bahçenizin ne kadar canlı ve renkli olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Evet, bazı çiçekler 5 inçten fazladır ve oldukça belirgindir. Böyle çeşitliliği görmeyi seviyorum. Herhangi bir dış mekana çok fazla hayat katıyor. Kesinlikle. Bahçecilik her şeyin büyümesini ve gelişmesini izlemek çok ödüllendirici bir hobidir. Tamamen katılıyorum. Bitkileri beslemek ve doğanın tadını çıkarmak için zaman harcamak terapötik. Birbirimizin bahçelerini ziyaret edelim. Çiçeklerini de görmek isterim. Ders 14. Aile toplantıları. Selamlar. Geçenlerde bir aile toplantısı yaptık ve çok keyifli bir zamandı. Kulağa harika geliyor. Aile toplantıları yeniden bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Kesinlikle. Birlikte yemek yaptık ve herkesi yakınlaştıran hikayeler paylaştık. Buna bayılıyorum. Grup olarak yemek pişirmek, böyle sıcak ve neşeli bir atmosfer yaratabilir. Evet, her yemeğin arkasında bir hikaye vardı. Bu da yemeği daha da özel hale getirdi. Katılıyorum. Kalıcı anılar yaratan paylaşılan anlardır. Yakında kendi toplantımızı planlayalım. Herkesin bir arada olması harika olurdu. Ben bunun yanındayım. Bazı eğlenceli aktiviteler ve lezzetli tarifler için beyin fırtınası yapalım. Herkesle yeni anılar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Ders 15. Uyum süresi. Kesinlikle uyum sağlamak biraz zaman aldı ama şimdi burayı seviyorum. Bunu duymak harika. Yeni bir yere taşınmak ilk başta oldukça zor olabilir. Evet, ilk kültür şoku eziciydi ama bunu takdir etmeye başladım. Anlıyorum. Yeni ortamlara nasıl adapte olabileceğimiz ve rahatlık bulabildiğimiz şaşırtıcı. Kesinlikle. Yerel topluluk memnuniyetle karşıladı. Bu da geçişi kolaylaştırdı.
Bu harika. Etrafta destekleyici insanlara sahip olmak tüm farkı yaratabilir. Bu oyun döneminde edindiğim deneyimler için minnettarım. Şimdi tadını çıkardığına sevindim. Birlikte bölgeyi daha fazla keşfedelim. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Seninle yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ders 16. Sanatsal izlenimler. Resimleriyle hayatı Amerika'da olduğu gibi tasvir etmeye çalıştı. Kulağa büyüleyici geliyor. Sanat, bir kültürün özünü çok güzel yakalayabilir. Kesinlikle. Çalışmaları günlük yaşamın mücadelelerini ve sevinçlerini yansıtıyor. Sanatın hikayeler anlatmasını ve duyguları bu kadar güçlü şekillerde uyandırmasını seviyorum. Evet, izleyicilere farklı bakış açıları ve deneyimlere bir bakış sağlar. Bazı parçalarını görmek isterim. İnanılmaz derecede etkili olmalılar. Çalışmalarını içeren bir sergi bulalım. İlham verici bir deneyim olabilir. Kulağa harika bir plan gibi geliyor. Kendimi onun sanatsal vizyonuna kaptırmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Sanatı birlikte takdir etmek için harika bir fırsat olacak. Ders 17. Kilitler. Bir sonraki kilite yaklaştığımızda tekne yerine geçecek ve tekrar kaldırılacaktır. Bu büyüleyici. Tekne taşımacılığında kilitlerin nasıl çalıştığını her zaman merak etmişimdir. Oldukça ustaca gerçekten. Bunun yerine ters yöne giden tekneler indirilerek sorunsuz bir trafik akışı yaratılır. Evet, mühendisliğin ulaşımdaki bu kadar karmaşık sorunları nasıl çözebileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Süreci izlemek bir tür dans gibidir. Tekneler zarif bir şekilde geçiş yapar. Bu benzetmeye bayılıyorum. Tüm deneyimi daha da özel ve koordineli hissettirir. Bir sonraki kilidi takip edelim. Mekanikleri çalışırken görmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Seyahatimizin heyecanını artıran yolculuğun eşsiz bir parçası. Bunu birlikte deneyimlediğimiz için mutluyum. Seyahati unutulmaz kılan bunun gibi anlar. Ders 18. İçeri taşınma. Selamlar. Seninle tanışmak harika. Mahalleye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burada olduğum için heyecanlıyım. Yeni yerinize yerleştiniz mi? Evet, aldım. Biraz zaman aldı ama sonunda kendimi evimde hissediyorum. Bu harika. İlk başta bunaltıcı olabilir. Ancak ritminizi bulmak tüm farkı yaratır. Kesinlikle. Bölgeyi keşfetmek gerçekten daha bağlantılı hissetmemi sağladı. Hayal edebiliyorum. Keşfettiğiniz ve keyif aldığınız herhangi bir yerel nokta var mı? Evet, hemen köşede en iyi hamur işlerini sunan güzel bir kafe var. Kulağa hoş geliyor. Kontrol etmem gerekecek. Dinlenmek için rahat yerler bulmayı seviyorum. Kesinlikle. Bir ara orada bir kahve gezisi planlayalım. Sohbet etmek ve birbirinizi tanımak eğlenceli olacak. Ders 19. Müzikal anlar. Mozart ve Chopin gibi besteciler bize inanılmaz derecede güzel müzik verdiler, değil mi?
Kesinlikle. Melodileri, insan duygularının özünü kelimelerin bazen ifade edemeyeceği şekillerde yakalıyor gibi görünüyor. Eserlerin zamanın testine dayanması ve yüzyıllar sonra bile izleyicilerle rezonansa girmesi büyüleyici. Sık sık onlara bu kadar zamansız parçalar yaratmaları için ilham veren şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Sanki evrensel duyguları iletiyorlarmış gibi geliyor. Gerçekten de kompozisyonlarının karmaşıklığı, dehalarının derinliğini daha da takdir etmenizi sağlar. Evet, müziklerini dinlemek duygusal bir yolculuk olabilir. Değil mi? Çok fazla duygu uyandırıyor. Tamamen katılıyorum. Her nota hayatın tuvalinde bir fırça darbesi gibi hissettiriyor. Zihnimizde canlı görüntüler çiziyor. Bu güzelce ifade edildi. Müziğin bizi farklı zamanlara ve yerlere taşıma şekli sadece büyülü. Ve böyle bir yaratıcılığın hayatın bugünümüzden çok farklı olduğu zamanlarda ortaya çıktığını düşünmek gerçekten ilham verici. Ders 20. Organik seçimler. Bilirsin, genellikle yiyecek alışverişi yaparken organik seçeneklere giderim. Bu ilginç. Sizce organik gıdalar daha iyi yapan nedir? Genellikle daha az böcek ilacı ve kimyasal içerdiği için daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Artı, organik çiftçileri desteklemek daha etik geliyor. Değil mi? Evet, gerçekten öyle. Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduğumu hissediyorum. Tavsiye ettiğiniz favori organik markalarınız var mı? Yerel ürünlere odaklanan markaları seviyorum. Tadı daha taze. Bu harika bir ipucu. Bir dahaki sefere kesinlikle onları arayacağım. Ne bulduğunuzu bana bildirin. Düşüncelerinizi duymak isterim. Ders 21. Tarihi yapılar. Şehir merkezindeki o eski binayı hiç ziyaret ettiniz mi? Evet, aldım. 14. yüzyılda inşa edilmiş değil mi? Kesinlikle. Bu duvarlara ne kadar tarihin gömülü olduğu büyüleyici. Katılıyorum. İçinde yürümek zamanda geri adım atmak gibi hissettiriyor. Ve mimari sadece çarpıcı, işçiliğin gerçek bir kanıtı. Kesinlikle. Eskiden bu kadar ayrıntılarla bina inşa etmelerini seviyorum. Bu duvarların anlatabileceği tüm hikayeleri düşünmek harika. Kesinlikle. Her köşe geçmişten gelen sırları fısıldar gibi görünüyor. Sizinle bunun gibi daha fazla tarihi yeri keşfetmeyi çok isterim. Ders 22. Yemek yapmanın sevinci. Yemek yapmak çok faydalı bir beceridir. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Kendi yemeklerinizi hazırlayabilmek harika. Ayrıca mutfakta yaratıcılığa izin verir ki bu her zaman eğlencelidir. Kesinlikle. Farklı malzemelerle deney yapmak harika yemeklere yol açabilir. Ve evde yemek pişirmek genellikle dışarıda yemekten daha sağlıklıdır. Bu doğru. Ne de olsa yemeğinize ne girdiğini kontrol edersiniz. Yemek yapmayı sevdiğiniz favori bir yemeğiniz var mı? Ev yapımı makarna yapmaktan gerçekten zevk alıyorum. Bu bir aşk yemeği. Kulağa lezzetli geliyor.
Bir gün ev yapımı makarnanızı denemeyi çok isterim. Ders 23. Çok ihtiyaç duyulan bir mola. Bence günlük rutinimizden çok ihtiyaç duyulan bir mola olacak. Evet, tamamen katılıyorum. Ara sıra sadece bağlantıyı kesmemiz ve rahatlamamız gerekir. Kesinlikle. Manzara değişikliği zihin için harikalar yaratabilir. Gerçekten yapabilir. Birlikte yeni bir yer keşfetmeyi dört gözle bekliyorum. Burada da aynı. Nereye gitmemiz gerektiğini düşündün mü? Belki sessiz bir plaj veya güzel bir dağ sığınağı. Her ikisi de kulağa harika geliyor. Temiz hava ve güzel manzaralar ferahlatıcı olurdu. Zaten su kenarında bir gün batımının tadını çıkardığımızı hayal edebiliyorum. Bu mükemmel olurdu. Hadi yakında gerçekleştirelim. Ders 24. Taze çilek. Evet, bugün taze toplanmışlar. Bu harika. 1 kilo çilek ne kadar? Bence $5 civarında taze meyve için oldukça makul. Bu harika bir anlaşma gibi geliyor. Taze çilek en iyisidir. Kesinlikle. Tadı dükkandakilerden çok daha güzel. Onlarla çilekli kurabiye yapmak için sabırsızlanıyorum. Kulağa lezzetli geliyor. Bunu yapmana yardım etmeyi çok isterim. Mükemmel. O zaman birkaç kilo alalım ve pişirmeye başlayalım. Heyecanlıyım. Kesinlikle tatlı bir ikram olacak. Ders 25. Seyahat ipuçları. Gelecek ay bir gezi planlıyorum. Herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle. İlk olarak, mümkünse turistik yerlerden kaçınmaya çalışın. Bu harika bir fikir. Gizli mücevherler genellikle en ödüllendirici olanlardır. Kesinlikle. Yerel deneyimler size kültür için gerçek bir his verebilir. Yerel yemekleri denemeyi seviyorum. Seyahat etmenin en iyi kısımlarından biri. Ben de. Sokak yemekleri kendi başına bir macera olabilir. Ve yerlilerle konuşmayı unutmayın. En iyi yerleri biliyorlar. Kesinlikle. Yerlilerle etkileşim kurmak deneyimi zenginleştirir. Bunu aklımda tutacağım. Bir plan gibi geliyor. Ders 26. Herkes için adalet. Hayatımız pek çok zorlukla dolu ve tüm insanlar için adalet istiyoruz. Evet, kendimizi gerçekten önemli olan şeylere adamamız çok önemlidir. Herkesin başarılı olmak için adil bir fırsatı hak ettiğine inanıyorum. Kesinlikle. Dünyamızda eşitsizliği görmek üzücü. Daha kapsayıcı bir toplum yaratmak için çalışmalıyız. Kabul ettim. Küçük eylemler zaman içinde önemli değişikliklere yol açabilir. Eşitliği teşvik eden nedenleri gönüllü olalım veya destekleyelim. Bu harika bir fikir. Adalet mücadelesinde her çaba önemlidir. Birlikte bir fark yaratabiliriz. Ders 27. Bakkal listesi. Brokoli ve havuç sağlıklı bir yemek için mükemmeldir.
Süt almayı da hatırladın mı? Oh hayır, neredeyse unutuyordum. Hemen listeye ekleyeceğim. İyi düşünce. Taze süt, smoothie'ler için de harikadır. Kesinlikle. Smoothie'ler besin almanın çok kolay bir yoludur. Ayrıca, elinizdeki herhangi bir meyve veya sebzeyi karıştırabilirsiniz. Kesinlikle bir kazan-kazan durumu. Görünüşe göre önümüzde sağlıklı bir hafta için hazırız. Tüm bunlarla yeni tarifler denemeyi dört gözle bekliyorum. Ders 28. Kahve tercihleri. Ben daha çok latte insanıyım. O kremsi dokuya karşı koyamıyorum. Tamamen anlıyorum. Latte, espresso ve sütün mükemmel dengesine sahiptir. Kesinlikle. Köpüklü süt kahve deneyimini gerçekten geliştirir. Evet. Ayrıca, bunları farklı tatlar veya şuruplarla özelleştirebilirsiniz. Bu doğru. Biraz ekstra tatlılık için vanilya veya karamel eklemeyi seviyorum. Sonbaharda balkabağı baharatı gibi mevsimlik lezzetleri denemekten de zevk alıyorum. Eşsiz latte sunan yeni bir kafe deneyelim. Eğlenceli bir gezi olabilir. Harika fikir. Her zaman yeni kahve noktaları keşfetmeye hazırım. Seninle lezzetli bir latte içmek için sabırsızlanıyorum. Ders 29. Konaklama ihtiyaçları. Bu konaklama yerinin seyahat için ihtiyaçlarıma uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Resimlere bir göz atalım ve karar vermek için yorumları okuyalım. Bu iyi bir plan gibi geliyor. Rahat ve kullanışlı olduğundan emin olmak istiyorum. Evet, evden uzakta bir ev gibi hissettiren bir yere sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca mutfak ve çamaşır yıkama olanakları gibi olanaklar arıyorum. Bunlar harika özellikler. Konaklamanız sırasında önemli bir fark yaratabilirler. Temizlik ve müşteri hizmetleri için de iyi derecelendirmeleri olup olmadığını kontrol edelim. Kesinlikle. Olumlu bir deneyim seyahatinizi gerçekten geliştirebilir. Maceramız için mükemmel bir yer bulmayı dört gözle bekliyorum. Ders 30. Kültürel coşku. 19. yüzyılın yılları gelişen bir kültüre sahipti. İnsanlar sanatla tutkuyla ilgileniyorlardı. Evet, edebiyat, müzik ve resimde önemli bir değişim ve yenilik zamanıydı. Kesinlikle. Sanatçılar ve yazarlar yeni fikirler keşfediyor ve sınırları zorluyorlardı. O dönemin birçok modern sanatsal akımın temelini atmasını seviyorum. Kesinlikle. Kültürel değişimlerin toplumu bir bütün olarak nasıl etkilediğini görmek büyüleyici. Evet, bu dönem ve günümüz kültürü üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi edelim. Bu eğlenceli bir fikir gibi geliyor. Bir müzeyi ziyaret edebilir veya bazı tarihi literatür okuyabiliriz. Heyecanlıyım. Geçmişi öğrenmek bize şimdiki zaman hakkında daha derin içgörüler verebilir. Sizinle bu tartışmalara dalmak için sabırsızlanıyorum.